Merhaba koçlar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzün gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. 25 Ağustos gökyüzü sizler için hem zihinsel hem ilişkisel anlamda güçlü uyanışlara işaret ediyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte aşk hayatınız, çocuklar, hobiler ve yaratıcı projelerinizde dikkat çekici bir dönem başlıyor. Ancak aynı anda Kova burcundaki retro Plüto ile karşıtlık yapması arkadaş çevrenizde olan ilişkilerde güç çekişmelerini ve kontrol çatışmalarını gündeme getirebilir. Sevgi mi, ego mu? İşte bu sorunun cevabını arayacağınız bir süreçtesiniz. Uranüs durağan pozisyonuyla 3. evinizde ve Başak Burcu'ndaki Güneş'e kare açı yapıyor bu esnada. Bu etki kardeşler, komşular ya da yakın çevrenizle ilgili konularda ani gelişmeleri tetikleyebilir. Düşünce tarzınızda radikal değişimlere açık bir gündesiniz. Eğitim, yazışmalar, seyahatler ya da sosyal medya üzerinden şok edici haberler alabilir. Ani kararlar verebilirsiniz. Teknolojik konularda da dikkatli olmanızda fayda var. Merkür'ün Aslan'daki konumu kendinizi ifade etme konusunda sizi sahneye çağırıyor. Ancak Akrep Burcu'ndaki Lilith'le yaptığı kare açı özellikle maddi paylaşımlar, miras, borç ya da cinsellik gibi konularda ketumluk ve bastırılmış duygularla çatışmanıza neden olabilir. Açık iletişim kurmak bu dönemde oldukça kıymetli olacak. Öte yandan Venüs hem retro Satürn'le hem de retro Neptün'le yaptığı üçgen açı iç dünyanızda sevgiye dair bazı konuları yapılandırmak adına fırsatlar getiriyor. Özellikle geçmişten gelen bir aşk ya da hayal kırıklığı ile barışma ve ruhsal anlamda bir kapanış yaşama şansı var. İçsel huzura giden kapılar aralanıyor. Jüpiter ise 4. evinizde Yengeç Burcu'nda seyrediyor. Aile, ev, yuva konularında sizi büyütüyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle yaptığı üçgen açı sayesinde ruhsal olarak köklenebileceğiniz, kadersel destekler alabileceğiniz güçlü etkiler devrede olacak. Taşınma, ev alma, aileyle bağ kurma gibi konularda içsel yönlendirmelere kulak vermelisiniz. Son olarak retro Plüton'un 11. evinizdeki konumu ve 3. evinizdeki Uranüs'e yaptığı üçgen açı arkadaş çevrenizle sosyal ağlar, dijital projeler ya da fikir paylaşımlarında derin bir zihinsel dönüşüm sürecini başlatıyor olacak. Yepyeni düşünce sistemlerine yönelebilir, entelektüel anlamda devrim niteliğinde farkındalıklar yaşayabilirsiniz bu süreçte. Özetle zihinsel uyanış, ilişkilerde güçlenme, aileyle bağ kurma ve kadersel kararlar için oldukça kritik bir dönemdesiniz. Eski düşünceleri geride bırakın, yeni cesaretle kucaklayın. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Boğalar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Sevgili boğalar, 25 Ağustos'ta gökyüzü sizler için özellikle kariyer, aile ve finansal alanda yoğun enerjiler taşıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte odağınız, ev, aile, yaşam alanı ve geçmişe dair duygusal meseleler üzerine yoğunlaşıyor. Ancak tam bu geçiş sırasında Kova burcundaki retro Plüto ile yaptığı karşıtlık kariyer hayatınızda bir güç savaşı veya otorite figürleriyle yüzleşme ihtimalini gündeme getiriyor. Evim mi, işim mi sorusu etrafında içsel bir denge arayışı yaşayabilirsiniz. Uranüs durağan pozisyonda ve sizin burcunuzun 2. evinde yer alıyor. Güneşle yaptığı kare açı nedeniyle maddi konular, değer algınız ve güven duygunuzla ilgili beklenmedik gelişmeleri ortaya çıkarabilir bu dönemde. Gelir gider dengenizi değiştirecek, ani kararlar almanıza neden olacak durumlarla karşı hazırlıklı olun. Bu kare aynı zamanda para kazanma biçiminizde yenilikçi bir yaklaşımı da zorunlu kılabilir. Merkür ise Aslan Burcu'nda ilerliyor ve Akrep Burcu'ndaki Lilith'e kare açı yapıyor. Bu açı aile içindeki iletişimlerde baskılanmış duyguların su yüzüne çıkabileceğini, geçmişten gelen kırgınlıkların konuşulabileceğini gösteriyor. Özellikle partnerinizle veya ev halkıyla kurduğunuz
Duygusal diyaloglarda sabırlı ve empatik olmaya gayret edin. Venüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu üçgen açılar arkadaş çevrenizden ya da sosyal bağlantılarınızdan alacağınız duygusal desteklerle şekillenen ilişkileri gündeme taşıyacaktır. Bu açılar uzun vadeli projelerde yaratıcı çözümler üretme kapasitenizi artırıyor. Belki de sevgiye ve sadakate dair bakış açınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Jüpiter'in yengeçteki seyri eğitim, iletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili alanda destekleyici etkiler sunuyor. Balık burcundaki kuzey ay düğümüyle yaptığı üçgen açı ise kadersel bir konuşma, önemli bir haber ya da yeni bir fikirle ruhsal olarak yön bulabileceğinizi gösteriyor. Hayat yolunuz sizi artık daha anlamlı bir vizyona çağırıyor olabilir. Kova burcundaki retro Plüto ile Uranüs'ün yaptığı üçgen açı, maddi kaynaklarınızla ilgili derin bir zihinsel dönüşüm döneminde olduğunuzu gösteriyor. Belki bir miras, belki bir yatırım, belki de kazanç gücünüzle ilgili yeni bir sayfa açılıyor. Maddi konularda sezgilerinize kulak verin, sistemsel düşünün ancak değişime de direnmeyin. Özetle kariyer aile dengesini kurarken maddi alanda hızlı kararlar alabileceğiniz bir döngüdesiniz. Geçmişten gelen duygularla yüzleşiyor, ilişkilerde yapılandırıcı ve ruhsal bağlar kuruyorsunuz. Finansal ve zihinsel olarak yeniden yapılanma zamanı efendim. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. 25 Ağustos'ta gerçekleşen bu gökyüzü etkileri sizleri zihinsel dönüşüm, iletişim, hatta iletişim krizleri ve inanç sistemlerinizle ilgili derin sorgulamalara davet ediyor olacak. Aslan Burcu'na geçen Venüs yakın çevrenizde olan bağlarınızı, iletişim şeklinizi ve düşünsel değerlerinizi tatlılaştırabilir. Ancak aynı zamanda Kova burcundaki retro Plüto ile kurduğu karşıtlık özellikle inançlar, akademik hedefler ya da hukuki süreçlerle ilgili derin bir yüzleşmeyi de gündeme getirebilir. Bilgiye erişme biçiminiz ya da doğru sandığınız şeyler dönüşmek üzere tetikleniyor olabilir. En dikkat çekici etki ise burcunuzdaki Uranüs'ün durağan pozisyondaki konumu. Bu konum sizi içsel bir uyanışa sürüklerken Başak Burcu'ndaki Güneş'te kare açı yaparak ailevi konularda geçmişle yüzleşme veya ev düzeninizle ilgili beklenmedik gelişmelere açık bir zemin yaratıyor. Ev değişikliği, yerleşim, aile içi kararlar veya çocukla ilgili meseleler aniden gündeminize gelebilir. Merkür ise Aslan Burcu'nda ilerlerken Akrep Burcu'ndaki Lilith'le kurduğu kare açı nedeniyle özellikle iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde, günlük düzeninizde ya da sağlığınızla ilgili konularda bastırılmış öfke ve duygusal gerilimlere karşı tetikte olmanıza işaret ediyor. Kendinizi ifade ederken sözcüklerinizi dikkatle seçmeye gayret edin. Abartılı tepkilerden kaçınmanızda fayda var. Venüs'ün Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açılar, sosyal çevrenizden ya da hedefleriniz doğrultusunda size destek olan kişilerle daha derin ve bağlayıcı ilişkiler kurabileceğinizi gösteriyor. Hayal ettiğiniz bir hedef ya da uzun zamandır peşinden gittiğiniz bir proje şimdi daha görünür hale gelebilir, ancak sabır ve netlik bu süreçte çok kıymetli olacak. Jüpiter'in Yengeç burcundaki transiti maddi alanda büyüme ve bereket getiriyor size. Bugün Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne yaptığı üçgen açı kariyer alanında kadersel fırsatlar getirecektir. Değer verdiğiniz şeyler üzerinden topluma katkı sunmak, daha anlamlı bir hedefe yönelmek için güzel bir dönem. Nihayet Plüto ve Uranüs üçgeni burcunuzdaki Uranüs 9. evdeki Plüto ile kurduğu uyumlu açı sizi zihinsel anlamda adeta yeniden yapılandıracak. Özellikle yaşam felsefeniz, yurt dışı bağlantılı konular, medya, yayıncılık, yüksek öğrenim veya spiritüel alanlarda büyük bir zihinsel devrime açıksınız. Özetle zihinsel farkındalık, iletişimde uyanış ve inanç sistemlerinize dönüşüm zamanı, maddi alanda büyüme, sosyal çevreyle bağ kurma ve uzun vadeli hedeflerde ilerleme adına
güçlü bir süreç sizi bekliyor. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Bu gökyüzü enerjileri sizleri özellikle maddi alanlar, özdeğer duygunuz ve içsel dönüşümlerinizle yüzleştiriyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte para kazanma biçiminiz, harcama alışkanlıklarınız ve kendinize verdiğiniz değer öne çıkıyor. Ancak bu geçişin hemen ardından Kova burcundaki retro Plüto ile karşıtlık yapması, başkalarından gelen desteklerle kendi öz değeriniz arasında bir hesaplaşmaya neden olabilir. Ben neye değerim, başkaları bana ne kadar değer veriyor soruları bu süreçte oldukça belirgin hale gelebilir. Uranüs'e duran pozisyonda 12. evinizde farkında olmadığınız içsel kalıpları ve bastırılmış özgürlük ihtiyacınızı tetikliyor. Başak Burcu'ndaki Güneş'le kurduğu kare açı ise zihinsel yükleri bırakmak, düşünce alışkanlıklarınızı değiştirmek ve belki de arkanızdan dönen bazı konuları fark etmeniz için oldukça güçlü bir etki sunuyor. Günlük akışta yavaşlama, içe çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Dinlenin, iç sesinize kulak verin. Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki konumu ile Akrep Burcu'ndaki Lilith'le yaptığı kare açı, duygusal ve finansal yatırımlarınızda riskli ya da manipülatif yaklaşımlara karşı dikkat çekiyor. Çocuklarla, aşk hayatınızla ya da hobi gibi görünen ama aslında sizin için ciddi olan konularla ilgili anlaşmazlıklar yaşanabilir. Gerçek niyetinizi ifade etmekten çekinmeyin ama duygularınızı da dramatize etmeyin. Venüs'ün Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açılar, kariyerle ilgili hedeflerinizi yapılandırmak ve hayallerinize sağlam temeller atmak için destek sunuyor. Üstlerinizden destek görebilir veya uzun vadeli bir projenin meyvesini almaya başlayabilirsiniz. Ve Jüpiter şu anda burcunuzda ilerliyor ve Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle mükemmel bir üçgen açı oluşturuyor. Bu ruhsal gelişiminiz için çok özel ve kadersel bir dönem. İnançlar, yolculuklar, yüksek öğrenim ya da ilahi rehberlik gibi temalar öne çıkıyor. Hayat yolunuzda önemli bir kavşağa gelmiş olabilirsiniz. İleriye dönük kararlar almak için ilahi bir akış desteğiniz var. Ayrıca 8. evinizdeki retro Plüto, Uranüs'le yaptığı üçgen açı bastırdığınız duyguları yüzeye çıkarıyor. Bu iki ağır gezegenin etkileşimi hem ruhsal hem finansal alanlarda güçlü bir dönüşümün kapısını aralıyor. Maddi paylaşımlar, miraslar, ortak kaynaklar ya da psikolojik sınırlarla ilgili çok derin farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Özetle bu gökyüzü hem finansal değerlerinizi hem de içsel gücünüzü sorgulama ve yeniden yapılandırma zamanı diyor. Ruhsal farkındalıklar, duygusal çözülmeler ve kariyerde somut adımlar sizi daha sağlam bir geleceğe hazırlıyor. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Bu gökyüzü sizleri bireysel kimliğiniz, ilişkileriniz, hedefleriniz ve sosyal çevrenizle ilgili önemli yüzleşmelere ve dönüşümlere çağırıyor. Venüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte sahne artık sizin. Kendinize duyduğunuz sevgi, bakım ve değer artarken çekiciliğiniz ve sosyal etkileşiminiz güç kazanıyor. Ancak Venüs'ün hemen ardından Kova burcundaki retro Plüto ile yaptığı karşıtlık özellikle ikili ilişkilerde güç savaşlarını gündeme getirebilir. Karşınızdaki kişilerle denge kurmakta zorlanabilir, kendi değerlerinizi dayatma ya da başkalarının baskısı altında kalma arasında gidip gelebilirsiniz. Uranüs'e duran pozisyonda 10. evinizde kariyer alanınızda büyük bir devrimin habercisi olabilir. Uranüs Başak Burcu'ndaki Güneş'le kare açı yapacak. Maddi güvenliğiniz, mesleki sorumluluklarınız ve hedefleriniz arasında gerginlik yaratabilir. Kariyerde yön değişikliği, ani kararlar ya da statüyle ilgili beklenmedik gelişmeler mümkün olabilir bir süreçte. Merkür ise burcunuzda ilerlerken Akrep Burcu'ndaki Lilith'le kare yapıyor.
Bu açıda aile içi iletişimde, yerleşimle ilgili kararlarda ya da geçmiş konularla ilgili çatışmalar yaşamanız mümkün. Bir şeyleri dile getirirken ya da savunurken ses tonunuza ve seçtiğiniz kelimelere dikkat edin. Fazla iddialı ya da baskıcı bir tavır çatışmaları büyütebilir. Yine Venüs'ün Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le kurduğu üçgen açılar hayallerinizi yapılandırmak, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ya da kişisel gelişim alanlarında somut ve anlamlı adımlar atmak için güçlü destekler sunuyor. Özellikle sanatsal, yaratıcı ya da ruhsal temalarda ön plana çıkabilir. Jüpiter ise Yengeç burcunda 12. evinizde ilerliyor ve Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açı yapıyor. İç dünyanızda kadersel bir açılım yaşanabilir. Şifa, kabullenme, affetme ve geçmişle vedalaşma enerjisi çok güçlü. Ruhsal çalışmalar, meditasyon, rüya analizi ya da terapi gibi konularla ilgileniyorsanız çok verimli bir dönem olabilir. Son olarak retro Plüton kariyer evinizdeki Uranüs'te kurduğu üçgen açı iş, ilişkiler alanında köklü bir değişimi tetikliyor. Artık hem özel hayatınızda hem kariyerinizde eski sistemleri geride bırakmak, daha özgür, daha dönüştürücü bir düzene geçmek üzeresiniz. Özetle bu süreçte sizler için sahne güçlü durmakla ilişkilerde denge kurmak arasında bir hassas sınır olduğundan bahsediyor. Kendinizi yeniden tanımlarken hem bireysel duruşunuzu korumalı hem de ilişkilerde güç oyunlarına kapılmamaya dikkat etmelisiniz. İçsel dönüşüm, sosyal ilişkiler ve kariyerdeki kırılma noktaları bu dönemin temaları olacaktır. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Gökyüzü sizleri özellikle içsel sorgulamalar, ruhsal derinleşme, çalışma koşulları ve sağlığınızla ilgili konular üzerinden dönüşüme davet ediyor. Güneşin burcunuzda olması kendinizi ifade etme gücünüzü arttırırken Venüs'ten gelen kare açıyla birlikte düzenli giden her şeyin beklenmedik biçimde sarsılması mümkün. Özellikle yüksek öğrenim, inançlar, yolculuklar veya bakış açınızla ilgili konularda ani farkındalıklar getirebilir. Ben kimim, neye inanıyorum ve bu hayatta nasıl katkı sağlıyorum konuları ve soruları öne çıkabilir. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte içe dönük bir sevgi arayışına girebilirsiniz. 12. evinizde gerçekleşen bu transit perde arkasındaki ilişkileri, bastırılmış duyguları ve platonik ya da gizli temaları gündeme getiriyor. Ancak Venüs'ün retro Plüto ile yaptığı karşıtlık özellikle iş arkadaşlarınız, günlük düzeniniz veya sağlıkla ilgili konularda bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasına neden olabilir. Kontrol etme arzunuzu ya da başkalarının üzerinde kurduğu baskıyı fark etmek önemli olacaktır. Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki konumu ve Akrep Burcu'ndaki Lilith'le yaptığı kare açı zihinsel anlamda sizi yoran, gizli saklı kalan konularla yüzleşmenize neden olabilir. Özellikle yakın çevrenizle yaptığınız konuşmalarda imalı, manipülatif veya alıngan tavırlardan kaçınmalısınız. Venüs'ün Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le kurduğu üçgen açılar ilişkilerde uzun vadeli sağlamlık ve ruhsal bağlılık arayışınızı destekliyor. Bu günlerde sezgilerinize güvenerek derin bağlar kurabilir, geçmişte başlamış ama yarım kalmış bir ilişki ya da işbirliğini yeniden yapılandırabilirsiniz. Jüpiter ise Yengeç burcunda sosyal çevrenizi ve gelecek planlarınızı büyütmekle meşgul. Kuzey Ay düğümüne kuracağı uyumlu açı sizi kadersel kişilerle bir araya getirebilir. İçinde bulunduğunuz gruplarda ruhsal açıdan beslenebilir, geleceğe dair umut dolu kararlar alabilirsiniz. Son olarak 6. evinizdeki retro Plüton'un Uranüs'le yaptığı üçgen açı çalışma hayatınızda ve sağlığınızda ciddi bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu gösteriyor. Alışkanlıklarınızı kökten değiştirebilir, sizi baskılayan ya da yıpratan bir düzeni geride bırakabilirsiniz. Bu dönüşüm bazen fiziksel rahatsızlıklarla tetiklenebilir. Bu yüzden bedeninizin verdiği sinyalleri önemseyin.
Özetle 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi sizler için hem ruhsal hem bedensel bir arınma ve yeniden yapılanma zamanı. Bilinçaltınızdan gelen mesajlara kulak verin. İç sesiniz size önemli bir şey anlatıyor olabilir. Bugün aldığınız sezgisel yönlendirmeler geleceğinizi yapılandırmada çok belirleyici de olabilir. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Bu geçişle gökyüzü sizleri özellikle sosyal ilişkileriniz, gelecek planlarınız, içsel dönüşüm süreçleriniz ve kariyerinizdeki köklü değişimlerle sınayabilir. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi sosyal çevrenizde daha dikkat çekici bir hale gelmenize, dostluklarınızdan keyif almanıza ve daha aktif bir sosyal yaşam sürmenize olanak tanıyacak. Ancak retro Plüto ile yaptığı karşı taşı özellikle aşk hayatı, çocuklar ya da bireysel isteklerinizle ilgili konularda güç çekişmeleri yaratabilir. Bir arkadaşlık ile bir aşk ilişkisi arasında kalmak ya da kendi arzularınızla grup beklentileri arasında zorlanmak mümkün. Uranüs'ün durağan pozisyonda olması ve 8. evinizde Güneş'le de kare yapıyor. Ortak finansal konular, borçlar, vergi, sigorta gibi alanlarda ani gelişmelere ya da stresli gündemlere işaret ediyor. Ancak ruhsal dönüşümünüz açısından çok da önemli bir zaman dilimi. Baskı altında kaldığınız duygular yüzeye çıkabilir. Bu etkiler sizi hem tedirgin edebilir hem de bir tür zihinsel aydınlanma yaratabilir. Merkür Aslan Burcu'nda grup içi iletişimleri, organizasyonel konuları ve dijital mecralardaki duruşunuzu canlandırıyor. Ancak Lilith'e yaptığı kare açı maddi beklentileriniz ya da kişisel değer algılarınızla çatışan söylemleri beraberinde getirebilir. Sosyal medya kullanırken ya da arkadaşlarınızla konuşurken ani tepkilerden kaçınmanızda fayda var. Venüs'ün retro Satürn ve retro Neptün'le yaptığı uyumlu açılar, uzun vadeli ilişkiler, işbirlikleri ve ruhsal yakınlık içeren bağlantılarda önemli yapılandırmalar yapabileceğinizi gösteriyor. Özellikle geçmişten gelen kişilerle tamamlanmamış meseleleri çözebilir, geleceğe dair sağlam temellerle ilerleyebilirsiniz. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda, kariyer evinizde ve Kuzey Ay düğümüyle bir güzel üçgen açı yapacak. Bu sayede işinizde ruhsal anlamda sizi besleyecek gelişmeler yaşanabilir. Bir iş teklifi, terfi ya da manevi olarak tatmin edici bir gelişme kapınızı çalabilir 25 Ağustos günü. Ve son olarak 5. evinizdeki retro Plüto Uranüs'le uyumlu açıda duygusal derinliğinizde büyük bir değişim başlatabilir. Aşk hayatınızda bastırılmış arzuların farkına varabilir. Kendinizi daha özgür ve tutkulu bir şekilde ifade etme cesareti bulabilirsiniz. Bugün sizler için ilişkiler, sosyal çevre ve kariyer arasında denge kurmak önemli. Derin duygularla yüzleşmek, içsel dönüşüm yaşamak ve geleceğe dair daha sağlam, daha bilinçli adımlar atmak için oldukça güçlü bir süreç. Verimli ve mutlu bir dönem geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. 25 Ağustos'ta gökyüzü sizlere özellikle kariyer, toplum önündeki duruşunuz, ailevi sorumluluklarınız ve ilişkilerdeki güç dengeleri üzerinden sınavdan geçiriyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte gözler sizin üzerinizde çevriliyor. Toplum içindeki imajınızı parlatmak, yöneticilerinizden övgü almak veya sahnede daha fazla yer almak mümkün. Ancak bu parıltının karşısında retro Plüto'dan gelen bir karşıtlık söz konusu. Özellikle aile, kökler ve içsel güvenlik alanlarında sizi zorlayan, bastırdığınız bir konu su yüzüne çıkabilir. İlişkilerde kontrol arzusu, manipülasyon ya da güç mücadelesi varsa bunları fark etmeniz gerekebilir. Güneş ise Başak Burcu'nda sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili
konuları parlatıyor. Ancak Uranüs'ten gelen kare açıyla birlikte ikili ilişkiler, ortaklıklar ya da açık düşmanlıklar alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Size uymayan bir ilişki modeli, eski bir iş ortağı ya da beklenmedik bir teklif tüm planlarınızı sarsabilir. Bu durum hayata farklı bir pencereden bakmanıza da neden olabilir. Merkür ise Aslan burcunda transit ediyor. Kariyer alanınızda kendinizi ifade etme yeteneğinizi arttırıyor. Ancak burcunuzdaki Lilith'le yaptığı kare açı bastırılmış öfkenizin ya da kırılgan yönlerinizin yüzeye çıkmasına neden olabilir. Güçlü görünme arzusu ile kırılganlık arasında gitgeller yaşayabilirsiniz. Bu nedenle özellikle patronlarla ya da otorite figürleriyle iletişimde dikkatli olmalısınız. Venüs'ün retro Satürn ve retro Neptün'le yaptığı uyumlu açılar sayesinde aşk, çocuklar, hobiler ya da yaratıcı projelerde ruhsal bir tatmin ve kalıcılık sağlamak mümkün. Geçmişte üzerinde çalıştığınız bir proje yeniden gündeme gelebilir. Ruhsal derinliği olan bir ilişki size ilham olabilir. Jüpiter ise Yengeç burcunda sizi uzun yolculuklar, akademik gelişmeler ve manevi genişleme alanlarında destekliyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle yaptığı uyumlu açı sayesinde hayalini kurduğunuz bir eğitim, yayıncılık ya da spiritüel yolculuk başlatabilirsiniz. Ve retro Plüto 4. evinizden Uranüs'te uyumlu açılar kuruyor. Aile ve köklerinizle ilgili büyük bir değişimin sizi özgürleştirebileceğini gösteriyor. Bir taşınma, aile içindeki rollerin yeniden yapılandırılması ya da geçmişle helalleşme gibi temalar devreye girebilir. Bu süreç sizler için özetle hem kariyer hem özel hayat alanında önemli farkındalıklar ve dönüşümler getiriyor. Köklenmek ile özgürleşmek arasında denge kurmak, kontrolü bırakıp dönüşüme teslim olmak ruhsal anlamda büyük kapılar açabilir. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'taki Venüs'ün Aslan burcuna geçişi var. Bu süreç sizler için özellikle eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, inançlar, bakış açınız ve kariyerinizle ilgili konularda güçlü etkiler barındırıyor. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yüksek öğrenim, akademik süreçler, yolculuklar ve yaşam felsefenizi besleyen temalarda estetik, keyif ve sosyal fırsatlar ön planda olacak. Ancak bu Venüs aynı zamanda Kova burcundaki retro Plüto ile karşıtlık kurduğu için inandığınız doğrularla ilgili sarsıcı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Belki de çok savunduğunuz bir fikri sorgulamak zorunda kalabilir ya da toplumsal normlara karşı duruşunuzu yeniden gözden geçirebilirsiniz. Uranüs'ün durağan pozisyonda ve 6. evinizde yer alıyor olması günlük düzeniniz, sağlık konuları ya da iş ortamınızda beklenmedik gelişmeleri işaret ediyor. Başak burcundaki Güneş'e yaptığı kare açı ile birlikte iş, özel yaşam dengeniz karışabilir. Kariyer planlarınızı etkileyen ani bir değişim, sağlığınızla ilgili yeni bir farkındalık veya iş arkadaşlarınızla ilgili şaşırtıcı durumlar söz konusu olabilir. Merkür'ün Aslan burcundaki transiti sizi düşünce ve iletişim alanında vizyoner bir güç kazandırıyor. Ancak Akrep burcundaki Lilith'le yaptığı kare açı bastırdığınız bir öfkenin ya da bilinçaltınızdan gelen sabotajcı düşüncelerin gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Özellikle sosyal medya ya da yurt dışı bağlantılı konuşmalarınızda temkinli olmalısınız. Venüs'ün retro Satürn ve retro Neptün'le yaptığı üçgen açılar ise içsel olarak sizi besleyebilecek, uzun vadeli etkiler yaratabilecek, bazı duygusal kazanımlara işaret ediyor. Geçmişten gelen bir öğretmen figürü, spiritüel bir yolculuk ya da uzun süredir hayalini kurduğunuz bir seyahat bu dönemde yeniden gündemimize gelebilir. Jüpiter ise Yengeç burcunda sizin içsel dönüşüm, miraslar, ortak gelirler ve ruhsal derinleşme konularında destekliyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle yaptığı uyumlu açıyla özellikle miras, ev içi huzur ya da duygusal temizlik gibi temalarda borçlar, krediler, eşin parası gibi önemli bir ilerleme sağlayabilir burada. Psikolojik ya da spiritüel çalışmalarla kendinizi de yenileyebilirsiniz.
Retro Plüton'un Uranüs'le yaptığı uyumlu açı ise zihinsel dönüşümünüzü hızlandırıyor. Bakış açınızı değiştirecek bir haber, kitap, eğitim ya da konuşmayla adeta aydınlanma yaşayabilirsiniz. Kardeşlerle ya da yakın çevrenizde güçlü bir yüzleşmede söz konusu olabilir. Özetle bu süreç sizler için zihinsel, ruhsal ve fiziksel dönüşüm zamanı, inandığınız değerleri sorgulamak, daha büyük resmi görmek ve hayatınıza yön verecek kararlar almak adına oldukça güçlü bir gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Bu süreçte gökyüzü sizleri özellikle finansal konular, ortak paylaşımlar, dönüşüm süreçleri ve değer algınız üzerinden derin etkilerle karşılıyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte duygusal ve finansal yatırımlar, miraslar, borç alacak meseleleri ya da ruhsal bağlarınız ön plana çıkıyor. Ancak Venüs'ün Kova burcundaki retro Plüto ile yaptığı karşıt açı değer verdiğiniz bir konuda ciddi bir yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Özellikle para, güç ve kontrol temalı ilişkilerde dönüştürücü deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Güneşin Başak Burcu'ndaki seyri sizleri uzaklarla, yüksek eğitimle, inançlarla ve hayata bakış açınızla ilgili konularda aydınlatıyor. Fakat Uranüs'ün durağan pozisyonu ve 5. evinizde oluşu, yaratıcı projeler, çocuklar ve romantik ilişkilerde ani sürprizlere de açık olduğunuzu gösteriyor. Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı uzak planlarınıza yeni yönler çizebilir. Belki de farklı bir ülkeye taşınma, eğitim sisteminizi değiştirme ya da aşk hayatınızda sıra dışı bir gelişme bu dönemde gündeme gelebilir. Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki hareketiyle birlikte ortak finansal meseleleri konuşmak, krizleri çözmek ve gizli kalan şeyleri açığa çıkarmak isteyebilirsiniz. Ancak Akrep Burcu'ndaki Lilith ile kurduğu kare açı, sosyal çevrenizden veya arkadaşlarınızdan gelen bir baskı ya da gizli bir kıskançlık enerjisine de işaret ediyor olabilir. Bugünlerde sırlarınızı kimle paylaştığınıza dikkat etmelisiniz. Venüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar özellikle sözlü yazılı anlaşmalarda, eğitim konularında ve kısa yolculuklarda size kalıcı ve sezgisel avantajlar sunabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz geçmişten gelen bir proje ya da iş fikrinin yeniden canlandığı bir dönemdesiniz. Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki seyri sizleri ikili ilişkilerde genişletici, büyütücü ve şifalandırıcı enerjilerle destekliyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle yaptığı üçgen açıda ilişkilerde kadersel karşılaşmalara ya da ruhsal olarak sizi besleyecek bir partnerliğe işaret edebilir. Hayatınıza değer katacak kişilerle bir araya gelme şansınız yüksek. Kova burcundaki retro Plüton'un Uranüs'le yaptığı üçgen açı ise değerlerinizde, para kazanma şeklinizde ya da kendinize biçtiğiniz anlamda devrimsel bir dönüşüme işaret ediyor. Belki bir yatırım kararı, bir finansal plan ya da hayatınızı kökten değiştirecek bir evet anı yaklaşıyor olabilir. Özetle bu süreç sizler için dönüşümün merkezinde para, değerler ve ruhsal bağlar yer alıyor. Kendi gücünüzü fark ederek duygusal ve maddi anlamda sizi sınırlandıran yapıları geride bırakma fırsatlarına sahipsiniz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var gökyüzü gündemimizde. Bu süreç sizin için özellikle ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler ve bireysel dönüşüm konularında önemli farkındalıklar getiriyor olacak. Venüs'ün tam karşıt burcunuz olan Aslan'a geçişiyle birlikte ilişkiler alanında estetik, romantik ya da finansal temalar ön plana çıkıyor. Ancak Venüs'ün sizin burcunuzda geri giden Plüto ile karşıtlık kurması bir ilişkinin ya da ortaklığın yeniden yapılandırılması gerektiğini güçlü bir şekilde gündeme getiriyor. İlişkilerde güç savaşların, manipülasyonlar veya dönüşüm kaçınılmaz olabilir. Ev, yuva, aile temalarını temsil eden 4. evinizdeki Uranüs duran pozisyonda. Başak Burcu'ndaki Güneş'e kare açı yapıyor.
Bu da ev düzeniniz, yerleşim planlarınız veya aile bireyleriyle olan ilişkilerinizde beklenmedik durumların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ev taşımak, tadilat ya da aileden biriyle yaşanacak bir yüzleşme sizi ani kararlar almaya da zorlayabilir. Merkür'ün Aslan'daki konumu ise ilişkilerde açık iletişimi ön plana çıkarırken Lilith'le yaptığı kare açı, kariyer veya toplum önünüzdeki imajınız üzerinden gelen eleştiri ya da kıskançlıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. Partnerinizin ya da ortaklarınızın sizi nasıl gördüğüne dair algınızı sorgulayabileceğiniz bir dönem olabilir. Venüs'ün Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'le yaptığı üçgen açılar, zihinsel projeler, eğitimler, yazılı işler ve kardeşlerle ilgili konularda uzun vadeli bir iyileşmeyi beraberinde getiriyor. Duygularınızı daha net ifade edebilir, sevdiklerinizle yapıcı bir iletişim kurabilirsiniz. Jüpiter ise Yengeç burcunda günlük yaşamda, sağlık konularında ve iş ortamınızda koruyup destekliyor sizi. Ve Kuzey Ay düğümüyle yaptığı uyumlu bir açı da var. Özellikle maddi konularda yeni kapılar aralayabilir. Günlük iş akışınızda sezgisel olarak doğru insanlarla bir araya gelme ve kazanç sağlama potansiyeliniz artıyor. Burcunuzda retro olan Plüto ise Uranüs'le üçgen açı yapıyor. Yaratıcı projeler, çocuklarla ilgili konular ya da aşk hayatınızda büyük bir farkındalığı tetikleyebilir. Sizi kısıtlayan düşünce kalıplarını yıkma zamanı gelmiş olabilir. Artık kendinizi daha farklı bir biçimde ifade etmek, eski düzenden sıyrılarak daha derin ve özgün bir yaşama geçiş yapmak üzeresiniz. Özetle bu süreç ilişkiler, ailevi konular ve kişisel gücünüzle ilgili önemli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Kendi kimliğinizi yeniden tanımlayacağınız ve başkalarıyla olan bağlarınızı dönüştüreceğiniz güçlü bir süreçtesiniz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişi var. Gökyüzü sizlere özellikle çalışma hayatı, sağlık, günlük rutinler ve hizmet alanları üzerinden etkiliyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte iş ortamınızda estetik, uyum ve ilişkiler ön plana çıkıyor. Günlük yaşantınızda keyif alacağınız şeylere yönelmek, ortamınızı güzelleştirmek, daha yaratıcı çalışmalara odaklanmak isteyebilirsiniz. Ancak Venüs'ün Kova burcundaki retro Plüto ile yaptığı karşıtlık arka planda dönen fark etmediğiniz bir kriz enerjisini yüzeye çıkarabilir. İş arkadaşlarınızla ilişkilerde gizli rekabetlere veya bastırılmış öfkeye dikkat etmeniz gerekebilir. Uranüs'ün durağan pozisyonda olduğu bu günlerde özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, kısa yolculuklar ya da zihinsel projeler alanında ani gelişmelere açık olabilirsiniz. Başak Burcu'ndaki Güneş'in Uranüs'le yaptığı kare açı bir anlaşmazlık, teknik sorun ya da iletişimde kopukluk şeklinde kendini gösterebilir. Bu etki partnerinizle olan ilişkinizde dolaylı olarak etkileyebilir. Merkür Aslan Burcu'nda ilerlerken sizleri daha üretken ve organize olmaya teşvik ediyor. Ancak Akrep Burcu'ndaki Lilith'le yaptığı kare açı, inanç sistemleriniz, hayata bakış açınız ya da akademik süreçlerinizle ilgili kafanızı karıştırabilir. Bugünlerde aşırı eleştirel ya da takıntılı düşüncelerden uzak durmanızda fayda var. Öte yandan Venüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı olumlu açılar oldukça destekleyici. Özellikle kişisel gelişim çalışmalarında, ruhsal iyileşme süreçlerinde ve daha düzenli, verimli bir yaşam kurma adına önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Sağlık konularında uzun vadeli çözüm odaklı adımlar atmak için uygun bir dönemdesiniz. Yengeç burcundaki Jüpiter'le burcunuzdaki Kuzey Ay düğümüyle güzel bir açı yapıyorlar. Ruhsal genişleme kapısı açılıyor. Aşk, çocuklar ya da yaratıcı projeler yoluyla ruhsal tatmin sağlanabilir. Kendinizi daha doğal, daha akışta hissedebilirsiniz. Bu özellikle ruh eşinizle karşılaşma ya da sanatsal bir üretim sürecine girme potansiyelini de taşıyor.
Ve son olarak 12. evinizdeki retro Plüto Uranüs'le üçgen açı yapıyor. Güzel bir açı bu. Zihinsel yapıda, düşünce kalıplarınızda ya da sezgisel algılarınızda güçlü bir dönüşüme işaret ediyor. Bastırılmış korkularınızla yüzleşebilir, ruhsal olarak sizi özgürleştirecek farkındalıklar geliştirebilirsiniz. Bu dönem sizler için hem günlük yaşamı hem de iç dünyanızı derinden etkileyen bir süreç. Hizmet verdiğiniz alanlarda kendinizi yeniden konumlandıracak, ruhsal farkındalıkla ilerleyecek ve artık size hizmet etmeyen düşünce kalıplarından özgürleşme fırsatı yakalayacaksınız. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.